Evet, üzerimdeki renkten anlaşıldığı gibi neden bahsedeceğiz? Bu senenin renginden bahsedeceğiz. Bu senenin rengi ne? Peachy Fuse. Yani şeftali tüyü. Ay o kadar tatlı söyleniyordu ki yumuşacık. Şeftali tüyü rengi nedir? Bizim aslında yavru ağzı dediğimiz renk vardır ya. İşte o renk aslında bu senenin rengi ve ben gerçekten çok seviyorum. Biz tabii ki makyajı olan yansımalarından bahsedeceğiz. Bu arada bu rengin çok daha açık tenli insanlara yakıştığını birebir uygulayarak gördüm. Çünkü uçuk bir ton ve hani buğday ya da esmer tenli insanlarda çok fazla belli olmuyor. Bence tamamen açık tenli insanların rengi makyajda. Peki biz ne yapacağız? Yani buğday tenli, esmer olanlar yani bu yeni trendten faydalanmayacak mı? Tabii ki de faydalanacak. Onun formülünü de ben size söyleyeceğim şimdi. Peach Makeup aslında aydınlık ve fresh bir makyaj. Gerçekten böyle sürdüğünüz zaman bebeksi, ipeksi hissettiren bir görüntü yansıtıyor. Romantik bir makyaj aslında. Ve bu makyajı yaparken de çok ağır göz makyajlarına gidilmiyor. Benim kendi uyguladıklarımda da, bütün sosyal medyada, selebritilerde de daha böyle aydınlık, neşeli, fresh bir şekilde uygulanıyor. Gözlerde öyle koyu koyu makyajlar yok. Çok hafif tonlar. Belki sadece hani kirpik dibinde ince bir eyeliner, parlak şeftali renginde ışıltılı farlarla destekleniyor. Ve cilt makyajında da highlighterlar çok kullanılıyor ve kremsi ürünler, kremsi allıklar çok fazla kullanılıyor. Çünkü onun yansıması da çok yumuşak ve romantik görünüyor. Beyaz tenliler de çok güzel duruyor ama biz de insanız. Yani biz de peachy make-up yapmak istiyoruz. Yani şimdi buğday tenli olarak ben niye yapmayayım dediğinizi duyar gibi oluyorum. Çünkü ben de aynı şeyi söylüyorum. O yüzden de şöyle bir evrilme yaptım. Aslında dünyada da bunu bu şekilde kullandıklarını görüyorum. Evet, şeftali tüyü rengi çok fazla popüler ama onun yanı sıra benzer kategorilerdeki renkleri de yanında getirdi. Neleri mesela? Şeftali tüyünün yanında gerçek şeftali tonları, mercan, turuncumsu tonlar bu trendlerle birlikte bizim hayatımıza girdi. Daha buğday tenli ve esmer insanlar için çok daha uygun ve neşeli görünüyor, canlı gösteriyor. Yani esmer bir insana şeftali tüyü allık sürseniz görünmez. Yani sadece bir highlighter etkisi görürsünüz. Çok da fazla bir şey anlayamazsınız. O yüzden yani şeftali tonunda ya da mercan tonunda allık olabilir, ruj olabilir. Rujda da keza aynı şekilde. Çok uçuk böyle kayısı şeftali tonları her dudak rengine, her cilt rengine olamıyor maalesef. Çok fazla soluk ve açık renk kalıyor. O zaman ne yapılıyor? Yine biraz şeftali, yine biraz mercan tonlarına, yine biraz içinde turunculuk olan tonlara gidebiliriz. O şekilde destekleyebiliriz. Gözlerim benim çok küçük. Yani şimdi bu makyajda çok fresh makyaj diye ben gözüme hiçbir şey sürmeyecek miyim? Yani yok öyle bir şey. Tabii ki süreceğiz. Eğer ki gözünüzün büyümeye ihtiyacı varsa nasıl kombinleyebiliriz? Bu makyaja nasıl adapte edebiliriz? Biraz bronz tonlarıyla kombinleyebiliriz. Mesela kirpiklerinizin dibine bronz kalemlerle veya bronz farlarla gölgelendirip büyütebilirsiniz. İnce bir eyeliner yardımıyla kirpik diplerinizi biraz daha belirginleştirebilirsiniz. Bu hem bakışlarınıza güç katacaktır, hem böyle daha etkileyici olacaktır, hem de yine de bir ölçüde freshliğini de koruyacaktır. Yani her türlü bu renklerin ve bu trendin içinde bir freshlik var. Oradan yakalayamazsanız highlighter'dan yakalarsınız mesela. Highlighter'lardan bahsederken illuminator'lı cilt ürünleri var. Bunlar kendiliğinden içinde pembeliği olan ya da şeftaliliği olan tonlar var. Onları yanağınıza sürdüğünüz zaman işte buyurun zaten hop otomatik olarak bir freshlik geldi. Ve likit ürünler de aynı şekilde ciltte inanılmaz freshlik ve aydınlık etkisi olan ürünler. Bu likit ürünler yazın vazgeçilmezleri arasında olacaktır diye düşünüyorum. Bunları şimdi kullanmak biraz zor olabilir diye düşünebilirsiniz ama bu tip ürünleri öyle çok yoğun fondötenlerin üzerine uygulamak gerçekten kolay olmuyor. Başarılı da olamayabiliyor çünkü çok profesyonel bir şekilde kullanamazsanız likit ürünleri alttaki fondöteni sıyırma ihtimali var. O yüzden de mümkün olduğu kadar daha çıplak ten üstüne kullanıldığı zaman hem daha natürel duruyor hem de kullanımı daha kolay oluyor. Bunun dışında yine ten makyajını daha fresh hale getirebilmek için krem, hiçbir zaman doğru yerden açamadım ben bunu ya. Krem allıklar çok güzel şeftali tonlarında
kremallıklar var ve inanılmaz yansımaları var. Bu yansımalar cidden makyajınızı oldukça fresh gösteren yansımalar. Yine bu da bir tık daha canlı bir şeftali tonu, hafif mercana da bakıyor. Bu krem ürünleri benim favori ürünlerimden. Pudra formu sevenleri de unutmadım. Böyle neşeli, tatlı renklerimiz var. Bunlar da highlighter etkili. Birisi daha açık tenliler için, birisi daha şeftali mercana yakın, buğday ve koyu tenliler için oldukça ideal renkler. Tabii ki bir de ruj süreceğiz. Yani ruj sürmeyeceğiz mi? Şeftali rengi makyajımızı yaptık. Yeni nesil balm tarzı rujlardan kombinleyebiliyoruz bunları. Bunlar o kadar şeffaf ve o kadar tatlılar ki böyle transparan formdaki rujlar bu tarz makyajları çok daha güzel tamamlıyor. Gördüğünüz gibi biraz içi oyulmuş. Çünkü rujlarımı fırçayla kullanıyorum. Genelde bütün rujlarım böyle maalesef.